Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni trend olan yastıklar, bu şekilde geçirme yastıklardan yapacağız. Dikişsiz, hiç dikiş yok, böyle tek parça olan yastıklardan yapacağız. Daha önce bu tarz yastıklardan çok yapmıştık. Bu sefer bu modelden yapacağız. Benim bu model de çok hoşuma gitmişti. Daha önce bu file yastık modelini göstermiştim. Şimdi size bu modelin tarifini göstereceğim. Bu da yarım bir model. İsterseniz tam modelinde yapabilirsiniz ama ben yarım model olarak hoşuma gitmişti. Şimdi yeni tarz modeller yarım olarak yapıyoruz. Yastığımızın üzerine bu şekilde geçiriyoruz. İstediğimiz zaman çıkarıp makineye atıp yıkıyoruz. Bu şekilde. Bunlar şu anda çok popüler. Şimdi sizde bu modeli yapacağız. Bu şekilde istediğiniz zaman çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Şu anda bu yastığın yanında olan file yastık da aynı şekilde bunun gibi tek parça çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Onun tarifini de daha önce göstermiştim. Modelin de yapılışı çok kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Ben yaparken çok keyif aldım. Umarım sizler de çok keyif alırsınız. Ve çok kolay, gün içinde rahatlıkla bitirebileceğiniz bir model. Ve gün içinde eminim 2 tane de yapabilirsiniz. Ben bir günde bitirdim mesela. Ben elimde bulunan yastık kılıfına göre yaptım. Siz bu ölçüleri isterseniz değiştirebilirsiniz. Siz kendiniz dikmek istiyorsanız yastık kılıfını dikebilirsiniz. Terziye diktirebilirsiniz. İstiyorsanız hazır yastık kılıfı alabilirsiniz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Hazır yastık kılıfı kullanıyorum. Hazır yastık kılıfı kullanınca bana maliyeti daha uyguna geliyor. Çünkü aldığım yerde çok daha uyguna geliyor. Eğer kumaşı alıp fermuarı alıp dikersem bana maliyeti çok daha pahalıya geliyor. O yüzden hazır dikilmişlerini alırsam bana çok daha uyguna geldiği için hazır dikilmişleri alıp kullanıyorum. Size hangisi daha uyguna geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Benim dikilmiş yastık kılıfım keten 45'e 45 santim. Siz de istediğiniz kumaşı kullanabilirsiniz. İstediğiniz ölçüyü kullanabilirsiniz. Yastığımın fermuarı şu şekilde arkada. Şu şekilde göstereyim, eğer dikmek isteyenler olursa şu şekilde arkada, ama siz aşağıda falan da yapabilirsiniz. Görünmüyor, bu şekilde arkada kalıyor. Dediğim gibi ben hazırını almak benim için daha uyguna mal olduğu için, ben yurt dışında yaşadığım için yabancı ipler kullanıyorum. Benim kullandığım ip bu marka. Ama ipim böyle koton makrome 2 mm kalınlığında. Türkiye'de de rahatlıkla bulabileceğinizi düşünüyorum. 2 mm koton makrome. Yurt dışında yaşayanlar için söylüyorum, Amerika'da Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Altyazı kullananlar için söylüyorum çünkü yabancı takipçiler de var. Amerika'da Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Bu model için yaklaşık bu ipin neredeyse hemen hemen hepsini kullandım. 250 metreye yakın ip kullandım püskülleriyle birlikte, çok ip yiyor. Onu da söyleyeyim. 4 milimetre tığ kullandım. İstediğiniz marka ipi kullanabilirsiniz. Hani makrome ipi olmak zorunda değil. Koton ipleri de kullanabilirsiniz. Polyester makrome ip olur mu bilmiyorum. Deneyenler yorumlara yazsın, diğer arkadaşlara fikir olur. Türkiye'de hangi ipleri kullandıysanız yorumlara yazın arkadaşlar. Diğer arkadaşlara fikir olur. Hani diğer arkadaşlara yardımcı olabilmek için herkes bulunduğu bölgede kullandığı ipleri yorumlara yazarsa sevinirim arkadaşlar. Diğer arkadaşlara yardımcı olmuş oluruz. Şimdi modelin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişilere erişebilmesi için sizlerin beğen ve yorumlarınıza ihtiyacımız var arkadaşlar.
Lütfen beğen ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Beğen ve yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle bir şey daha demek istiyorum yabancı takipçilerim için. Onlar yorumda belirtirse sevinirim. Alt yazı el işi yaparken elimin üzerine denk geliyor diye yazılıyordu. Şimdi elimi biraz daha yukarı çekmeye çalıştım. Bu sefer de alt yazı tekrar elimin üzerine geliyor mu gelmiyor mu bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hani bu sefer daha rahat oldu mu? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ona tekrar dikkat etmeye çalışacağım. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Modelime zincir çekerek başlıyorum. Sabit bir zincir sayısı çekmiyorum. Yastığımın boyunca zincir çekiyorum. Yastığımın ölçüsü 45'e 45 santim. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben yastığımın ölçüsüne göre yapıyorum. Tekrar ölçüyorum. Bakalım yeterince bir ölçü olmuş mu? Şu anda tam yastığımın boyunda, birkaç tane de ekstra çekiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Şu anda tam yastığımın boyunda bir de birkaç tane ekstra çektim. Bitiş noktasına bir tane işaret ekleyeceğim. İşaretten sonra dönüş için 3 zincir, trabzan için, kenar trabzanı için 5 zincir de ara zincir için, yani toplamda 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve bu işaret aldığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Bu işaret aldığım yerden sonra 8 zincir sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. zincire batarak bir trabzan yapıyorum. Beş zincir, tekrar tığıma doluyorum. Aynı boşlukta bir trabzan daha yapıyorum. Beş zincir, tığıma doluyorum. Bu battığım boşluktan sonra 8 zincir sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. zincirde trabzan yapıyorum. Aynı buradaki gibi 5 zincir, aynı boşlukta bir trabzan daha yapıyorum. Beş zincir, battığımız zincirden sonra 8 zincir atlıyoruz. 9. zincirde aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. zincirde aynı işlemi yapıyoruz. Bir trabzan, 5 zincir, aynı boşlukta bir trabzan daha yapıyoruz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu şekilde yastık boyuna gelecek şekilde, örnek denk gelecek şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. 8 zincir atlıyoruz. 9. zincirde bu işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Ben neredeyse sıra sonuna kadar yaptım. Bir sefer daha yapacağım. Ondan sonra yapmayacağım. Bir seferlik yer kaldı.
5 zincir, tekrar 8 zincir sayıyorum. Aynı boşlukta tekrar bir trabzan yapıyorum. Kenara en yakın neresiyse orada bitirdim. Bakın burada bitti, burada bıraktım. Buradan devamını da yapmayacağım. Fazlalık zinciri de söküyorum. Bu şekilde fazlalık zinciri sökebiliriz. Şimdi bunu diğer tarafa dönüyoruz. Ben kenarlarda dikiş yapmıyorum. Böyle dönerek gidiyoruz. Yastığa geçiriyorum. 5 zincir çekiyorum. Şimdi bu en son battığım yere batmayacağım. Burası benim kenarım olacak. Şimdi aynı battığımız yerlere tekrar batacağız. Burası kenar olacak. Şimdi böyle dönüyoruz. Bunun dibine tekrar batarak aynı işlemi yapıyoruz. Buna batmıyorum. Bunun dibine batarak aynı işlemi yapıyoruz. Bir trabzan, 5 zincir, aynı boşlukta tekrar bir trabzan yapıyoruz. 5 zincir, sıradaki battığımız yere gelerek aynı işlemi tekrar ediyoruz. Aynı zincirde bir trabzan, 5 zincir, aynı zincir üzerinde tekrar bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bütün battığımız yerlere sıra sonuna kadar batıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Bu ilk başlangıç haricinde diğer hepsine battım. Sadece şu başlangıcına batmadım. Diğer hepsine battım bu şekilde. Sadece buna batmadım. Şimdi buna batarak birleştireceğim. Şimdi hem bu sıramı bitirmem gerekiyor, hem de ortasında bitmem gerekiyor ki diğer sırada ortasında başlamam gerekiyor. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bakın burada 3. zincire batarak bir trabzan yapıyorum. Hem bu sıramı birleştirmiş oluyorum, hem de ortasında bitmiş oluyorum. Diğer sırada böyle ortada başlamam gerekiyordu. Hem sırayı bitirmiş oluyorum, hem de ortada başlamış oluyorum. Bu şekilde sıramızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Bu zincir yerine geçiyor. Trabzan olarak saymıyoruz. Sırayı birleştirmiş oluyoruz şu anda sadece. Şimdi trabzan yapmaya başlıyoruz. Şimdi bir tarafta 6 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Arada 3 zincir. Şimdi diğer tarafta tekrar 6 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Hiç zincir çekmeden bu 5 zincir çektiğimiz yerde bir sık iğne yapıyoruz. İlmeğimizi oraya sabitliyoruz.
Tekrar tığımıza doluyoruz hiç zincir çekmeden. Bu trabzanlar arasında çektiğimiz 5 zincir olan yerde trabzan yapmaya başlıyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi bir tarafta 6 trabzan, diğer tarafta 6 trabzan yapıyoruz. Şimdi ilk trabzanımı yaptım. Toplamda 6 trabzan yapıyoruz bir tarafta. 2 3 4 5 6 3 zincir, tekrar tığıma doluyorum, diğer tarafta 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu arada çektiğimiz 5 zincire hiç zincir çekmeden boşlukta bir sık iğne yaparak orada sabitliyoruz. Tekrar hiç zincir çekmeden tığımıza dolayarak bu trabzanların arasında 5 zincir yaptığımız yere gelerek trabzanımızı yapıyoruz. Ve aynı işlemi burada tekrar ediyoruz. Burada da aynı şekilde 6 trabzan, 3 zincir, 6 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 3 zincir. Şimdi diğer tarafa 6 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Hiç zincir çekmeden bu arada 5 zincir çektiğimiz yere gelerek bir sık iğne yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden tığımızı dolayarak sıradaki boşluğa gelerek bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bütün boşluklara yapıyoruz sıra sonuna kadar. Bu köşeyi de aynı bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Köşeyi de aynı şekilde yaptım. Diğer tarafa doğru döndüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sonuncu boşlukta da 6 trabzanımı yaptım. Bu ilk başlarken bu normalde boşlukta battığımız yerden beri başlamıştık. Bu trabzanı da bu başladığımız yere batarak birleştiriyorum. Hem sıramızı da birleştirmiş oluyorum. Şimdi benim ikinci sırayı bu boşluktan başlamam gerekiyor. İz sürümü tekniği yaparak trabzanların tepesine batarak iz sürümü yapıyorum. Boşluğa doğru gidiyorum. Boşluktan başlayacağım. Şimdi boşluğa geldim. 8 zincir çekiyorum. Şimdi aşağıdaki aynı işlemi yapıyorum. Aynı boşlukta bir trabzan. Şimdi bundan sonrası artık çok kolay ilerleyecek. 5 zincir. Tığıma doluyorum. Boşluktan bir trabzan. 5 zincir. Aynı boşlukta tekrar bir trabzan yapıyorum. 5 zincir. Tığıma doluyorum. Sıradaki boşluğa gelerek bir trabzan yapıyorum. 5 zincir.
tığıma doluyorum. Aynı boşluktan bir trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığıma doluyorum. Sıradaki boşlukta aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir trabzan, 5 zincir, aynı boşlukta bir trabzan daha. Ve bu işlemi bütün bu boşluklara yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde bütün boşluklara aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu şekilde bütün boşlukları köşeye dönünce de aynı şekilde sıra sonuna kadar, buraya kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın kenarı da bu şekilde döndüm. Hiç arttırma çoğalma yapmıyoruz. Bu kenarda bu şekilde döndüm. Diğer tarafı da aynı şekilde diğer kenara kadar yapıyoruz. Şimdi sonuncu tepeye battım. Aynı aşağıda yaptığımız işlemi yapacağız. 3 zincir, tığıma doluyorum. Buradaki 3. zincire batarak bir trabzan yapıyorum. Hem sıramı bitirmiş oluyorum hem de ortada bitmiş oluyor. Sıradaki sıraya başlamış oluyorum. Tığımı doluyorum. Bu 5 zincirin içinde 6 trabzan yapıyorum. Aynı aşağıdaki sıradaki gibi. 4, 5, 6, 3 zincir. Aynı boşlukta diğer tarafta da 6 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Hiç zincir çekmeden boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Sıradaki boşluğa 6 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı aşağıdaki işlemi tekrar ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 3 zincir. Diğer tarafa tekrar 6 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hiç zincir çekmeden boşlukta bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde aynı şekilde devam ediyoruz. Aynı bu iki sırayı tekrar ediyoruz. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar bu iki sırayı tekrar ediyoruz. Şimdi ben yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım. Ben yarım yapmak istedim. Püskülümü de ölçtüm. Benim için ideal bir boy. İsterseniz yastığın boyuna kadar da yapabilirsiniz. Sonuncusunu da yapıyorum. Sonuncusunu da birleştiriyorum. Artık burada iz sürümü yapmama gerek yok. Bir zincir çekip ipimi kesip ipimi saklıyorum.
püskül yapılışına geçebiliriz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla iki sefer düğüm atıyorum. 300, iğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Ve püskülümüz. Ben püsküllerimi hazırladım. Bir de tahta boncuk kullanacağım. 19 milimetre tahta boncuk kullanacağım. Bir tığ yardımıyla iplerimi geçiriyorum. Sadece ön tarafa püskül takacağım. Arka tarafa püskül takmayacağım. Sadece bir tanesinin takılışını göstereceğim. Bir tane ipimi boşluktan geçiriyorum. 2 düğüm atıyorum. Sonra bu iplerimizi püsküle doğru geçiriyoruz. Arkası temiz durması için, ondan sonra püskül takması bitiyor. İğne yardımıyla püskülü içine doğru ipleri alacağız.
Aynı şekilde diğerini. Eğer püskülümüzden uzunsa ipimiz, onu da kesiyoruz. Bu şekilde bütün püsküllerimizi takıyoruz. Bitmiş halde bu şekilde arkadaşlar. Ben bütün püskülleri taktım. Bu tahta boncukları isteğe bağlı arkadaşlar. İster takarsınız ister takmazsınız. Dediğim gibi sadece ön tarafa püskül taktım. Arka tarafa takmadım. Çünkü hani sürekli onları düzeltmek zorunda kalmayalım diye. Modelin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Dilerseniz bu modeli aşağı kadar uzatıp aşağıda birleştirebilirsiniz. Böyle püskül takmadan da tüm model olarak da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yarım yapmak istedim. Dilerseniz bütün yastıkta yapabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Sıradaki videolardan haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Herkese hoşça kalın diyorum.